Herkese merhaba. Şimdi rasyonel referans fonksiyonundan türetilen fonksiyonları anlatacağım bu videoda. Bir önceki videomda rasyonel referans fonksiyonunun tanımını vermiştim. Grafiği çizdik. Birkaç tane örnek de yapmıştık. O videoyu yine izleyin. Şimdi burada devamında önce bir hatırlatma yapıp ondan sonra daha karmaşık sorular çözmeyi planlıyorum. Şimdi öncelikle rasyonel fonksiyonumuz neydi? Fx eşittir 1 bölü x'ti. Tanım kümesi r-0'dı. Neden 0'ı çıkartıyorduk reel sayılardan? Çünkü 0 paydayı tanımsız yaptığı için, yani kesrimin ifadesini kesri tanımsız yaptığı için 0'ı çıkarıyoruz. Dolayısıyla çizeceğim grafik x ekseninde pozitif değerler ve negatif değerler verip 0 dışında grafiği bu şekilde çizmiştik. Şimdi onu bir tekrar edelim. Ben 1 bölü x'in grafiğini tekrar çizeyim. Şimdi x'e 1 verdiğimiz zaman biraz daha şöyle yukarıda çizelim. Şöyle. X'e 1 verdim. Görüntü 1 ile eşleşiyor. X'e 2 verdim. Görüntüsü 1 bölü 2 ile eşleşiyor. X'e 3 verdim. Görüntü 1 bölü 3 ile şöyle aşağı yukarı şu noktalardan geçen grafiğim 1 bölü x grafiği. Şimdi biz bu grafiğe bu fonksiyona tek fonksiyon demiştik. Çünkü orijine göre simetrik. Şimdi orijine göre simetrikse o zaman benim bu grafiğin simetriğini 3. bölgede çizmem gerekiyor. Hem değerler vererek gösterelim. X'e eksi 1 verdim. Görüntü eksi 1 ile eşleşiyor. X'e eksi 2 verdik. Görüntü eksi 1 bölü 2 ile eşleşiyor. Bu şekilde şöyle çizelim. Yani bu çizdiğim grafikte orijine göre simetrik oldu ve 1 bölü x'in grafiğini çizmiş olduk. Şimdi bundan fonksiyondan türetelim. Mesela 2 bölü x'i nasıl çizebiliriz? Onu çizelim. Başka bir renk aldım. Başka bir kalemle. Mesela 2 bölü x'i biz nasıl çizeceğiz? Değerler vererek yine aynı şekilde x'e 1 verdiğim zaman görüntü bu sefer 2 ile eşleşiyor. X'e 2 verdim. Görüntü 1 ile eşleşecek. X'e 3 verdim. 2 bölü 3. X'e 3 verdim. 2 bölü 3. Şuralarda bir yerde. Yani şöyle bir şey olsun bu. Şöyle mi eşleşecek? Çok çizemedim. Şöyle biraz daha eğik bir şekilde. Yani grafiğim dikey daralma oldu aslında grafiğimde. Fx eşittir 2 bölü x. Şimdi aynı simetrisini yine 3. bölgede çizmem gerekiyor. X'e eksi 1 verince bakın görüntü şöyle eksi 2 şurada bir yerde olduğuna göre demek ki grafiğim benim şöyle olacak. Fx eşittir 2 bölü x. Şimdi bunun yorumunu nasıl yapabiliriz? Şöyle diyebiliriz. 1 bölü x referans fonksiyonunu baz alarak şunu söyleyebiliriz. Bir kere görüntü değerlerim, yani değer kümemdeki eşleştirdiğim elemanlarım 2 katına çıkmış oluyor ve dikey daralma gerçekleşmiş oluyor. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi bu sefer de eksili çizelim. Başka bir kalem alayım. Mesela eksi 4 bölü x'i nasıl çizebiliriz? Bir de onu gösterelim. Eksi 4 bölü x. Bu sefer negatif. Şimdi x'e 1 verdiğim zaman yine değer verelim. Eksi 4 ile eşleşecek. Yani demek ki grafiğim 4. bölgede olacak. X'e 2 verdim. Eksi 2 ile eşleşecek. Yani şöyle bir grafiğim mi olacak benim? O zaman bunun simetrisi orijine göre burada olacak. Yine aynı şekilde değer vererek kontrol edelim. X'e eksi 1 verdiğim zaman görüntü 4 ile eşleşiyor. X'e eksi 2 verdiğim zaman görüntü 2 ile eşleşiyor. Yani şöyle yaklaşık şöyle bir şey olmuş olacak. Yani orijine göre simetriğini almış olduk. Eksi 4 bölü x'in ikinci ve 4. bölgede grafiğimi çizmiş oldum. Evet, umarım anladık bunu. Şimdi bunu geçiyorum. Şimdi x artı ikili sorular çözelim bir de. Şöyle. Evet, şimdi çizeceğim, bunu da göstermemiştim sanırım. Bu sefer de fx eşittir 1 bölü x artı 2, bir de kx eşittir 1 bölü x eksi 2. Şimdi bunların grafikleri nasıl oluyor? Bunları çizelim. Şöyle yapalım. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Paydayı 0 yapan değerim eksi 2. Bir kere eksi 2'den
Eksi 2 değerini vermemem gerekiyor. Çünkü eksi 2 paydayı 0 yapıyor. Kesri tanımsız yapıyor. Eksi 2'yi bir belirleyelim öncelikle. Eksi 2'yi belirledik. Tamam. Şimdi şunu bir tekrar edelim. Bakın şimdi. Bir önceki grafiğimde 1 bölü x'i şu şekilde çizmiştim. Şimdi 1 bölü x artı 2'yi sorduğu zaman bana bu artı 2 aslında grafiğimin sola doğru 2 birim ötelenmesi gerektiğini söylüyor. 2 birim. Şimdi ben bunu, yani 1 bölü x'in grafiği bu ve bunun 2 birim sol tarafı öteleyeceğiz. Şimdi o zaman normalde 1 bölü x'in grafiği böyleydi. O zaman 2 birim sola ötelersem ve eksi 2'den geçmeyecek. Eksi 2 benim asimtotum oluyor. Eksi 2'yi belirlemiştim. Yani bir sağ tarafını bir sol tarafında çizeceğiz. Şu şekilde çizeceğim. Peki y ekseni nerede kesiyor? Ona bir karar verelim. Şimdi normalde biz y ekseni kestiği noktayı nasıl buluyorduk? X'e 0 değer vererek, x'e 0 vererek, x'in sıfırlandığı noktalar oluyor. X'e 0 verdiğim zaman görüntü neyle eşleşmiş oluyor? 1 bölü 2 ile. Başka bir kalem alayım. 1 bölü 2'yi yazdım. Yani grafiğim şöyle olacak. Buna değmeyecek tabii ki. O zaman öteki çizdiğimiz grafik 1 bölü x'in grafiği böyleydi. 2 birim sol tarafı öteliyorum yine aynı şekilde. O zaman bu grafiğin 2 birim sol tarafı ötelenmiş hali de bu şekilde olacak. Evet, umarım anladık. Yani benim çizdiğim grafiğimin ismi ne oldu? 1 bölü x artı 2 grafiği olmuş oldu. Şimdi bir de x eksi 2'li çizelim. Şimdi tekrar edelim. Burada paydayı 0 yapan değerim 2. Yani 2 benim şöyle kesik kesik çizmem gereken noktamı belirledim. Şimdi eksi 2 dediği zaman bu sefer de benim sağa doğru ötelemem gerekiyor grafiğimi. Sağ. Yani 1 bölü x'in grafiği böyleyken ben 2 birim sağa öteleyeceğim. Yani normalde 1 bölü x'in grafiği böyleydi. 2 birim sağa bu şekilde öteleyeceğim o zaman. Grafiğim nasıl olacak? Şu şekilde. 2 birim sağa ötelenmiş oldu. Şimdi diğer grafiğim şu şekildeydi. Onu da 2 birim sağa öteledim ama bu sefer y eksenini kesmesi gerekiyor. Yani şöyle düşünün. Bu belirlediğim nokta neyse artık onun bir kolum onun sağ tarafından sonsuza doğru gidiyorsa öbür kolu da sol tarafından sonsuza doğru gitmesi gerekiyor. O zaman benim grafiği böyle çizmem lazım. Ama geçtiği noktayı belirleyelim. Yine x'e 0 verirsem y'si eksi 1 bölü 2'den geçer. Yani grafiğim şu şekilde olacak. Bu şekilde. Paralel bir şekilde gidiyor. Hiçbir şekilde kesmiyor. Evet, artı ve eksi olayını tekrar edelim. Artı 2'de sol tarafı öteledik. Öncelikle tanımsız yapan değeri belirledik. Ona göre çiziyoruz grafiği. Yani tanımsız yapan değerim eksi 2. Yani eksi 2'nin bir kolu bu tarafa doğru gidiyor. Diğer kolu bu tarafa doğru gidiyor. Burada sıfırlayan değerim 2. Bir kolum bu tarafa doğru gidiyor. Bir kolum bu tarafa doğru gidiyor. Simetrik bir şekilde. Tamam. Şimdi aynı anda yani hem sağ ve sol yukarı aşağı ötelenmiş sorularım var. Şimdi bunu çözelim. 1 bölü x eksi 1 artı 3. Şimdi bu artı 3 ne demekti? Onu anlattım mı? O zaman önce şunu yapalım, ondan sonra onu yapalım. 1 bölü x artı 2 grafiğini nasıl çizeceğiz? Şimdi hemen onu da çizelim. Şimdi artı 2 dediği zaman da benim 2 birim yukarı ötelemem gerekiyor. Normalde benim grafiklerim şöyleydi. 2 birim yukarı öteliyorum. O zaman ben 2'yi şöyle belirleyeyim. Belirledim 2 noktamı. Şimdi benim grafiğim normalde böyleydi. 2 birim yukarı ötelendiğine göre o zaman üst kısmında kalacak 2'nin. Şimdi diğer grafiğim böyleydi. O zaman bakın 2'nin şöyle şu tarafa doğru sonsuza giden kolunu belirledim. Diğer çizmem gereken çizimim böyle olması gerekiyor. Peki x'i nerede kesiyor? Ona nasıl karar vereceğiz? Şimdi x'i kestiği noktayı bulmak için y'ye 0 veriyorum. O zaman ben bunu komple 0'a eşitleyeceğim. 1 bölü x eşittir eksi 2. Yani x buradan eksi 1 bölü 2 yapar. Şöyle eksi 1 bölü 2'yi belirledim ve grafiğimi şu şekilde çizdim. Evet, umarım anladık. Şimdi bir de eksilisini yapalım. Yani aşağı ötelenmiş halini çizelim.
Bu sefer de eksi 2 diyorsa eksi 2'yi belirleyelim şöyle. Şimdi normal grafiğim böyleydi. 2 birim aşağı öteliyorum. Ama x'i kesiyor bakın. Yine x'in nerede kestiğine karar vermek için 0'a eşitleyelim. 1 bölü x eşittir 2'den x de buradan 1 bölü 2 yapar. Yani şöyle 1 bölü 2 belirledim. Şöyle. Diğer grafiğimde 2 birim zaten aşağı ötelenmiş olacak. Şimdi ikisini hem sağ ve sol olayı hem de yukarı ve aşağı ikisini kesiştirdiğim bir soru var. Bir de onu yapalım. 1 bölü x eksi 1 artı 3. Bunu nasıl yapıyoruz? Bu önemli. Şimdi burada şöyle önce şunu bir çizeyim. Şimdi burada öncelikle şunu belirlemem gerekiyor. Şimdi paydayı 0 yapan değerim 1. Yani 1 birim sağa öteleyeceğim. Öncelikle şu 1'i şöyle kesik kesik gösterelim. Peki artı 3 neydi? 3 birim yukarı ötelenmesi. 3 birimde yukarı ötelenmesini şu şekilde gösterelim. Tamam. Aslında şu benim simetri merkezim oluyor. Şimdi ben bu noktaya göre çizeceğim grafiğimi. Bir grafiğim bu tarafta olacak, bir grafiğim de bu tarafta olacak. Yani noktama göre belirleyeceğim ben şimdi şekli. Öncelikle birinci grafiğim benim şurada olacak. Yani ne yapmış oldum? 1 bölü x grafiğini şöyle yapalım, şöyle anlatayım. Öncelikle benim 1 bölü x'in grafiği böyleydi. Şimdi bir birim sola öteledim, sağa öteledim bir birim. Yani şu tarafta. 3 birimde yukarı ötelediğim zaman benim grafiğim burada olmuş oluyor. Yani bir birim sağa, 3 birim de yukarı ötelemiş oldum. Şimdi bunun simetrisini bu şekilde çizmem gerekiyor. Yani y eksenini kesmiş oluyorum ben. Peki nerede kesiyorum? Hemen bunu sıfıra eşitleyelim. Şöyle içler dışlar yapınca ne geliyor? Eksi 3x artı 3 eşittir 1. Bunu bu taraf 2 eşittir. 2 bölü 3'ten geçiyormuş. Tamam. O zaman grafiğim şöyle oldu. Evet, umarım anladık. Yani öncelikle yapmam gereken şey benim simetri merkezimi belirlemek. Şimdi aynı soru bir tane daha yazdım. Şimdi bunu da çözelim. Bakın şimdi 5 birim sağa öteledim. O zaman ben 5'i bir belirleyeyim öncelikle. 1 birim de yukarı. Bunu da belirledim. Tamam. Merkezimi belirledim. Şimdi şu 2 ne demek? 2 aslında grafiği biraz daha dikey daraltmış olacağım çizimde ama bulunduğum yer aynı olacak. Yani grafiğim biraz daha dikey daralma gerçekleşmesi lazım. Birinci grafiğimi çizdim. Diğeri bu tarafta olacak ama yine karar verelim nereden geçtiğine. Bunu yine sıfıra eşitleyelim. Artı 1'i buraya attım. Eksi 1. İçler dışlar yapınca şu eksiği şuraya atalım. Eksi 2 eşittir x eksi 5'ten. X de bu 3'ten mi geçecek? Bunu buraya attım. 5, 1. Bölü x eksi 5 artı 1. Şunu bir daha yazayım şuraya. 2 bölü x eksi 5 artı 1 eşittir 0'dan. 2 bölü x eksi 5 eşittir eksi 1. İçler dışlardan eksi 2 eşittir x eksi 5. Bunu buraya attı. X eşittir 3. Tamam, doğru yaptım. Şuradan x noktası 3'ten geçecek. Şöyle. Peki x'e 0 verelim. Bir de y'yi bulalım. Y'yi nerede kestiğine de karar verelim. X'e 0 verdim. Eksi 2 bölü 5 artı 1 daha. Yani eksi 2 bölü 5 artı 5 bölü 5'ten 3 bölü 5 mi yapıyor? Şöyle bir şey olacak yani grafiği. Tamam. Yani şurayı az önce bulmamıştım. Bunu nasıl bulacağız? Bunu 0'a eşitleyince ne geliyordu? Y'yi 0'a eşitleyince 1 bölü x artı 3. Ben burada aslında şeyi bulmuşum. X'i bulmuşum. Az önce yanlış yaptım. Şurası 2 bölü 3 olacak. X'e 0 verince eksi 1 artı 3'ten y 2 olacak. Burası 2 olacak. Düzeltiyorum onu. Evet. Şöyle. Yani tekrar edelim. X'e 0 verdiğim zaman y eksenini kestiği noktayı buluyorum.
Tamamını sıfıra eşitlediğim zaman x eksenini kestiği noktayı buluyorum. İkisini birleştiriyorum. Dolayısıyla birbirine simetrik bir şekilde grafiğimi çizmiş oldum. Şimdi bununla alakalı bir tane soru çözelim. Şöyle, hatta şunu da yapabiliriz. Bu soruyu çözelim. Çünkü soruda her şeyi soruyor. Fx eşittir 2 bölü x eksi 1 artı 3 grafiğini, öncelikle bu grafiği belirleyelim. Ondan sonra sorularını tek tek çözelim. Şimdi bir birim sağa öteliyorum. 3 birim de yukarı. Şöyle. Evet, simetri merkezim burası. O zaman çizeceğim grafik, birinci grafiğim şöyle olacak. Şimdi diğerini tekrar edelim. X'e 0 verdiğim zaman y'yi kestiği noktayı buluyorum. Eksi 2 artı 3'ten y'yi kestiği nokta 1 oluyor. Y'ye 0 veriyorum. Yani 2 bölü x eksi 1 artı 3'ü 0'a eşitledim. 2 bölü x eksi 1 eşittir eksi 3. İçler dışlar yapıyorum. X de 1 bölü 3'ten mi geçiyor? Evet, x'i 1 bölü 3'ten geçiyormuş. Tamam. Grafiğimi çizdim. Şimdi birinci soru grafik çizimiydi. İkinci sorum görüntü kümesi. Görüntü kümem y'nin eşleştiği noktalar olacak. Yani y eksenindeki noktalara bakacağım. Şimdi 3 benim görüntü kümemden 3'ü çıkarmıştım. 3 benim R'den 3'ü çıkardığım için eşleşmediği için 3'le de o zaman görüntü kümeme R eksi 3 diyeceğim. Gelelim işaretine. Şimdi işareti eksi sonsuzdan 1 bölü 3'e kadar artı oldu bakın. Y'nin üst kısmında kalıyor. Yani eksi sonsuzdan 1 bölü 3'e kadar. Birden de sonsuza kadar, yine birleşim diyelim. Birden de sonsuza kadar bunun işareti artıdır. 1 bölü 3'ten sonsuza kadar 1 bölü 3 ile 1 arasında da grafiğimin işareti eksidir. Neye göre belirliyorum? İşareti y ekseninin üstünde kaldıysa, y ekseninin üst kısmındaysa artı, alt kısmındaysa eksi diyorum. Peki azalan mı? Evet, bu grafiğim azalandır. Fonksiyonun sıfırları, fonksiyonun kestiği nokta 1 bölü 3'ten geçiyor fonksiyonun. O zaman bunun grafiği 1 bölü 3 fonksiyonun sıfırı. Maksimum ve minimum noktam yok. Çünkü grafiğim artı sonsuz ve eksi sonsuza gidiyor. Birebir mi? Evet, birebirdir. Örten midir? Evet, örtendir. Çünkü neden örten? R'den 3'ü çıkardık zaten. R'den 3'ü çıkardığım için bu grafik örtendir. R'nin diğer elemanlarına eşleşiyor çünkü. Teklik çiftlik durumu. Tek fonksiyon olması için orijine göre simetrik olması lazım. Orijine göre simetrik değil. Çift fonksiyon olması için y eksenine göre simetrik olması lazım. O da değil. O zaman ne tek ne çifttir. Evet, umarım anlamışızdır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomu beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.